Merhabalar, bu haftaki videomun konusu gelinin kız kardeşi nasıl olmalıdır? Gelinin kız kardeşi nasıl olmalıdır diye bir video çekmeyi aslında hiç düşünmemiştim. Aklıma da gelmemişti. Dün benim kız kardeşim evlendi. Bugün ise düğünü var. Ve düğüne katılan davetlilerden bir tanesi, işte en başından itibaren yanımızda olanlardan bir tanesi bana gelinin kız kardeşi nasıl olmalıdır diye bir video çekmelisin bence dedi. Ben de bu arada kız kardeşim yurt dışında yaşadığı için düğünümüz, nikah, bütün organizasyon yurt dışında gerçekleşiyor. Gelinin kız kardeşi nasıl olmalıdır ki dedim. Sonra bana cevaben kendini anlatacaksın. Gerçekten benim ideal olduğumu düşünmüş. Çok teşekkür ediyorum. Ben yalnızca elimden geleni yapmaya çalıştım. Ve bu yaptıklarını bence anlatmalısın. Herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Ve tüm samimiyetimle söylüyorum dedikten sonra, beni ikna ettikten sonra ben sizlere bugün ormanlık alanda videomu çekiyorum. Nasıl olmalıdır? Burada işte şöyle beyaz mumlar koyun, işte masalarınıza şunlardan olsun veya gelinliğinizi seçerken şunlara dikkat edin. İşte ayakkabılarınız topuklu olsun, topuksuz olsun gibi ayrımlara girmeyeceğim. Bunu siz nasıl istiyorsanız zaten o şekilde yaparsınız. Burada önemli olan bence duygular. Duygularınızı nasıl yönetmelisiniz ve duygularınızı karşınıza nasıl yansıtmalısınız ve bu özel günü nasıl daha güzel hatırlayabilmelisiniz. Ben size bunları anlatmaya çalışacağım. Biz en başından itibaren her şeyi birlikte yapıyoruz. Kız kardeşim ve benim aramda 1,5 yaş fark var ve ikimiz işte o zaman ranza vardı. Bir odada aynı ranzada kalıyorduk. Üst katta kız kardeşim üst katta kalmak istediği için üst katta o, altta ben yatıyordum. Neyse böyle her şeyi beraber yapan iki kız olarak büyüdük biz bir evin içerisinde. Şimdi abla olmak çok kolay olmakla birlikte aslında zordur. Çünkü evin içerisinde sizden sonra gelen kişi size örnek alır. Sizin yaptıklarınız doğrultusunda gider ve eğer siz doğru bir model olduysanız, evet, doğru modelliğiniz işe yarar ve onun hayatı düzgün devam eder. Eğer doğru model olmadıysanız böyle çatışmalı kardeş ilişkisine de devam edebilir bu durum. Peki düğünde ben neler yaptım? Biz düğünün en başından itibaren her şeyi birlikte yapıyoruz. Şöyle ki işte bir aile yemeği mesela dün gerçekleştirildi. Bu aile yemeğinde tabii ki yemek yapan bir catering firması vardı. Ama biz masaların hazırlanmasını organizasyon firmasından istemedik. Masaları kendimiz hazırladık. Mumlar, işte mumluklar, ben hepsini tek tek kendim önce bulaşık makinesinde yıkadım. Bulunduğumuz yerin bulaşık makinesinde yıkadım. Daha sonrasında bunları tek tek yerleştirdim. Tek tek masalara koydum. Bunları yaptıktan sonra biz Egeli olduğumuz için Ege'nin kültürünü yansıtması amacıyla mesela masalara zeytin dalları koyduk. Yine herkesin oturacağı yeri önceden belirlemiştik. Önceden belirlediğimiz için kişilerin isimlerini tabakların önüne yazarak, burada içimizde mesela bizim ailemizde yazı en güzel annemin olduğu için kartlıklara annem yazdı. Yine biz Egeli olduğumuz için kartlıkların yanına biberiyeyi böyle mandallarla iliştirdik. Bunları da ben yaptım. Böyle olunca kız kardeşimle küçük dokunuşlar attım masalarda. Küçük dokunuşlar yaptı. Beraber yaptığımız bir sunum ortaya çıktı ve bu bize mutluluk verdi. Gelen kişileri, misafirleri de böyle daha mutlu bir şekilde ve daha kendimizden emin bir şekilde karşılamamıza sebep oldu diye düşünüyorum ki gelinin kız kardeşi nasıl oldu videosu çekilsin diye. Buradaki amacımız bizim her şeyi birlikte yapabilmek. Bu özel ana ilişkin olan tüm ayrıntıları birlikte yapmak ve bunun sonucunda da mutluluğu birlikte yaşamak vardı.
Aslında bizim hayat felsefemiz bu şekilde ama bunu düğüne de yansıttık. Düğüne yansıttığımız için daha anlamlı ve daha güzel oldu. Bizim damadımız ve ailesi Alman, bizler ise Türküz. Hal böyle olunca bir dil problemi ortaya çıkıyor. Onlar Almanca konuşmak istiyor, biz Türkçe konuşmak istiyoruz. Onlar bize şöyle bir adım attılar. Bilirsiniz yurt dışındaki insanlar aile yemeklerinde önce bir açılış konuşması yaparlar. Daha sonra yemek yenir. Yine aynı şekilde oldu bizim de dün akşamki yemeğimizde. Ama damadımızın babası bu açılış konuşmasını Türkçe yaptı. Daha sonra aynısını Almanca gerçekleştirdi. Ve bu bizim için çok güzel bir jestti, çok büyük bir incelikti ve çok büyük bir medeniyetti. Dolayısıyla ben kendi adıma İngilizce konuşma yaptığım için utandım. Klasik müzik eşliğinde yemek yendi. Piyano çalan kişiye damadımız kalktı ve teşekkür etti bize bu güzel ortamı, ambiyansı yarattığı için. Ben açıkçası Türkiye'de hiçbir damadın kalkıp da müzik yapanlara teşekkür ettiğini görmemiştim. Bu da oldukça güzel ve insanın saygı duyulan bir ortamda olmasını hissettirdiği için çok güzel bir ayrıntı. Ve şunu söylemek istiyorum. Bizim düğünümüz aslında bugün. Düğüne ilişkin olarak da tabii ki nasıl paylaşımlarda bulunduk, bunları da anlatacağım. Bugün sadece aile yemeğinden bahsediyorum. Mesela garsonlara çarptığımız zaman pardon der geçeriz. Ama benim yine burada dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Yanlışlıkla bir misafirlerden, aileden birisi bir garsona çarptı ve o kadar içtenlikle, o kadar kibarca ve birçok kez özür diledi ki ben böyle baka kaldım. Biz zannediyorum birbirimize değer vermeyi unuttuk dedim Türkiye için ve burada insana değer verildiğini daha çok hissettim ve Türkiye'de de insana değer veren yaklaşımların artmasını temenni ediyorum. Gelinin ablası olarak bir konuşma gerçekleştirdim ve bu konuşmamı geçmişte yaşanan olaylara isnaden gerçekleştirdiğim için birçok kişinin gözleri doldu. Şöyle ki birkaç gün önce Chris'le duygulu bir an yaşamıştık ve Chris ağlamıştı. O ağladığı için ben karşıda konuyu bilmiyorum, bakın bir baktım uzaktan ağlıyor Chris. Chris ağladığı için ben de ağlamaya başladım. Dedim ki önceden Nihal'de otomatik olarak ağlardım, kız kardeşim de. Konuyu bilmeme gerek yok. 500 metre ötede onun ağladığını görmem benim için yeterlidir. Ağlarım. Damadımız için de ağlamaya başlıyorum. Başladığıma göre artık o da benim tamamen erkek kardeşim olmuş dedim ve çok duygulandılar. Kardeşiniz bir başka kişiyle evlendiği zaman onu, evet bu benim kardeşimin eşi olarak görmekten ziyade bence onu kardeşiniz yerine koymak daha doğru. Veya onların haklılık, haksızlık durumları, tartışmaları olduğu zaman hangisini, eğer ikisi de kardeşiniz olsaydı, yani bir tanesi damadınız veya gelininiz değil, İkisi de kardeşsiniz. İkisinde hangisine sen haklısın diyecek olsaydınız ona haklısın demelisiniz ve onun arkasında durmalısınız. Ben bunu sürekli olarak yaptığım için ve bunun da dışarıdan fark edilmesi sebebiyle benden bu videoyu çekmemi istediler. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Biz burada her şeyi hep birlikte yapıyoruz. Yani işte kız tarafı şunu yapar, erkek tarafı şunu yapar gibi klişe kurallara uymaksızın. Örneğin ben kız kardeşimin istediği gelinliği aldım. Dediler ki sen niye alıyorsun, erkek tarafı alır. Böyle bir şey bence eskide kalmış. Çünkü eskiden
genellikle kadınlar çalışmadığı için, kadınlar evin içinde çalışacağı için, kadınların ekonomik gücü olmadığı için aileye de çok fazla yüklenmemek adına erkek çalıştığı için bazı şeyleri üstlenirmiş. Bu bizim hayatımızda öyle bir noktaya gelmiş ki her ne olursa olsun erkek her şeyi yapmalıdır pozisyondayız şu anda. Bence bunlara gerek yok. Burada biz hiçbir ayrım yapmaksızın kim neyi yapmak istiyorsa onu yaptık. Ben burada verilen hediyelere de dikkat çekmek istiyorum. Bizde işte Türklerde bir sandık olur genellikle. O sandığa biz takıları tak 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 atarız. Burada hediyelerin verildiği ayrı bir tören gerçekleştiriliyor ve bu törende gerçekten çok anlamlı hediyeler veriliyor. Bu hediyeler benim çok dikkatimi çekti. Bu hediyelerde paradan ziyade paylaşım odaklı ve nasıl daha iyi bir aile olmaya yönelik olarak hediyeler veriliyor. Veya bu aileyi nasıl daha büyütebiliriz'e yönelik olarak hediyeler verilmekte. Örnek vermek gerekirse çok güzel kartlara öncelikle kısa olarak duygularını ifade etmişler. Bu kartları zarfın içine koymuşlar ve içine de kendi içlerinden gelen her ne kadarsa bir miktar para koymuşlar. Kimisi hiç para koymamış, kimisi para koymuş. Kimisi mesela çok güzel bir şekerlikte çok tatlı şekerler getirmiş. Çok beğendim. Kimisi ise Nihale ve Chris'in fotoğrafını koymuşlar. Yaptırmışlar özel olarak. Kimisi ise büyük paketler hazırlamış ve bu büyük paketlerde bir ailede olması gereken değerlerin yazılı olduğu küçük küçük kutular hazırlamışlar. Her kutuyu açtığınızda içinden bir değer çıkıyor. Ve bu değer nasıl daha iyi bir karı koca olmalısına yönelik olan değerler yazılı. İşte birbirinize bağırmadan konuşmalısınız. Veya birbirinize saygı duymalısınız. Veya birbirinizi üzdüğünüz anlarda onu sevdiğinizi hatırlamalısınız gibi. Ben buradan o dilekleri çok söylemek istemiyorum açıkçası. Ama herkesin kendi yaratıcılığına kalmış olacak bu konular. Böyle çok güzel bir tepsi hazırlanmış ve küçük küçük kırmızı olabilir mesela veya pembe olabilir. Kutucuklar yapılmış böyle küçük küçük, içlerine küçük küçük kağıtlarla değerler konulmuş. Bir ailede bulunması gereken değerler nelerden olmalıdır yazılı. Her gün bir kutuyu açabilirsiniz. Ve yanlarına da böyle küçük küçük işte 5 euro, 10 euro, 20 euro, 100 euro gibi paralar yerleştirilmiş. Bu da işte evinizde gidin işte bizim adımıza bir tatlı yiyin, bizim adımıza gidin bir tatil yapın gibi düşünülerek konulmuş paralar. Yani bizde şunu söylemek istiyorum. Biz düğüne gideceğimiz zaman taktığımız çeyrek altın, gram altın, ay altın çok arttı, artık gramla gitsek ne kadar ayıp olur vesaire gibi konuşuyoruz. Bunlar evet önemli olmakla birlikte önemli olan şu aslında, bakın, bu yeni çiftin her anında beraber olmak ve kötü zamanlar yaşadıklarında da o kötü zamanlara yönelik olarak ne yapabileceklerine ilişkin olarak kendilerince çözüm yaratan hediyeler şeklinde karşınıza çıkıyor. Ben bu kısmını çok beğendiğim için size bunu özellikle anlatmak istedim. Çok tatlı zarflar yapılmış. Yani her şey sizin hayal gücünüze kalmış. Başka bir hediye türünden bahsetmek istiyorum. Mesela etkinlik hediye edenler var. Örneğin İtalya'nın şu şehrinde size 5 günlük tatil gibi. Veya işte ailenizden birisiyle biz sizin buluşmanızı organize edeceğiz. Ama sürpriz olan bir tarihte gibi, böyle çok güzel
sayısız etkinliğin olduğu tablolar hazırlanmış. Tabii bu etkinlik hediyesini genellikle çok yakınlar yapıyorlar. Gelinin ablası nasıl olmalıdır? Başka bunlara dikkat edebilirsiniz siz de. Kardeşinize vereceğiniz hediyelerde veya kardeşiniz için yapacaklarınızda. Ve en önemlisi, dediğim gibi, İşte biz masaları bir organizasyon firmasına yaptırıyoruz. Videonun başında da söyledim. Bütün günü kuaförde geçiriyoruz. Bütün günü kuaförde geçirmek yerine bence beraber sabahleyin bir kahvaltı yapmak tüm aile bireyleriyle daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Güneş arkadan artık çok fazla geliyor. Biz formaliteye çok dikkat ediyoruz. Görünüşe çok dikkat ediyoruz. Bunun yerine birlik ve beraberliğe dikkat edilecek etkinlikler yerini alabilir. Şimdilik bu kadar. Öpüyorum hepinizi. Bu kez böyle yapmıyorum çünkü yine ruj. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın.